Andriake, zamanın derinliklerinde bir yolculuk. Akdeniz'in sıcak rüzgarları ve tuzlu kokusu, binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de Mira ve Andriake'nin üzerinde dolaşıyor. Demre'nin 6-7 metre altına gömülmüş bu antik şehir, zamanın ve doğanın izlerini taşırken modern dünyayla bağını hiç koparmıyor. Likya'nın en güçlü kentlerinden biri olan Mira, yalnızca surları, kaya mezarları ve anıtsal yapılarıyla değil, denizle kurduğu bağlantıyla da bir ticaret ve kültür merkeziydi. Likya'nın parlayan yıldızı Mira. Antik Likya'nın önemli kentlerinden biri olan Mira, M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren tarih sahnesinde adını duyurmaya başlamıştır. Likya, bağımsız bir kültür ve yönetim biçimiyle öne çıkan bir uygarlıktı. Mira ise bu uygarlığın en büyük ve etkili şehirlerinden biri olarak hem dini hem de ticari açıdan önemli bir merkezdi. Likya şehirleri genellikle yüksek kayalık alanlara kurulur ve savunma açısından avantajlı noktalar seçilirdi. Ancak Myra, diğer Likya kentlerinden farklı olarak nehir kenarında ve alçak bir vadi içerisinde kurulmuştu. Bu durum, şehrin tarımsal üretimi ve ticaret için büyük bir avantaja sahip olmasını sağladı. Verimli toprakları ve nehir yoluyla bağlantıları sayesinde Myra, hızla zenginleşen bir şehir haline geldi. Myra'nın görkemli kaya mezarları ve devasa tiyatrosu, şehirde sanatın ve mimarinin büyük bir gelişim gösterdiğini kanıtlamaktadır. Kayalara oyulmuş mezarların çoğu, Likya'nın soylu ailelerine ve yöneticilerine aitti. Mitolojik figürlerle süslenmiş bu mezarlar, Likya halkının ölüm sonrası yaşama dair inançlarını gözler önüne serer. Andriake Myra'nın denize açılan kapısı, bugünün Çayazı Limanı. Myra'nın denizle olan bağı, hemen yakınındaki Andriake Limanı sayesinde kuruluyordu. Bir zamanlar Likya'nın en büyük ticaret merkezlerinden biri olan bu liman, Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir tahıl deposu olarak da kullanılmıştı. Mısır'dan gelen tahıllar burada toplanıyor, Anadolu'nun dört bir yanına ve Roma'ya gönderiliyordu. Andriake sadece bir liman değildi. Aynı zamanda büyük depolar, ticaret alanları, gümrük binaları ve tapınaklarla donatılmış bir liman kentiydi. Bu liman sayesinde Myra, Doğu Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Antik dönem boyunca pek çok tüccar ve gezginin uğrak noktası olan Andriake, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korudu. Ancak 2. yüzyılda bölgede meydana gelen büyük depremler, Mira, Andriake ve Kekova'yı derinden etkiledi. Zemin çökmeleri sonucu kara parçası bazı yerlerde alçaldı ve deniz suyu 4-5 metre yükseldi. Andriake'nin büyük bir bölümü sular altında kaldı ve limanın işlevi azaldı. Buna ek olarak zaman içinde denizin getirdiği kumlar da limanı doldurarak tamamen kullanılamaz hale getirdi. Bugün ise burası Çayazı Limanı olarak biliniyor ve hala hareketli bir liman olma özelliğini koruyor. Modern tekneler bir zamanlar Likya gemilerinin demir attığı sulardan Kekova'ya doğru yol alıyor. Demre'ye gelen binlerce turist, Noel Baba Kilisesi'ni, Mira Antik Tiyatrosu'nu ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezdikten sonra buraya gelip Kekova'ya doğru tekne turlarına katılıyor. Helenistik dönemden Roma'ya Mira Tiyatrosu'nun katmanları. Mira'nın en etkileyici yapılarından biri heybetli tiyatrosudur. Ancak bugün gördüğümüz bu Roma tiyatrosunun altında daha eski bir Helenistik tiyatro yatmaktadır. M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren var olduğu düşünülen bu yapı, Roma döneminde genişletilerek Likya'nın en büyük tiyatrolarından biri haline getirilmiştir. 13.000 kişilik kapasitesiyle gladyatör dövüşlerine, festivallere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapmıştır. Ancak 2. yüzyıldaki depremler Myra'yı da derinden sarstı. Kentin bazı bölgelerinde çökmeler meydana geldi. Bazı yapılar yıkıldı. Depremler sonrası Myra zamanla toprak altında kalmaya başladı. Alüvyonlar, seller ve erozyon kenti yavaş yavaş örttü ve bugünkü Demre'nin altına gömdü. Mira ve Kekova antik dünyanın mirası. Bugün Mira'nın tarihi yalnızca kendi sınırları içinde değil, Kekova'da da yaşamaya devam ediyor. Depremler sonucu çöken kara parçası nedeniyle Kekova'nın büyük bölümü su altında kaldı. Bugün teknelerle gezilen batık şehir tam da bu felaketin izlerini taşıyor. Su altındaki taş merdivenler, batık limanlar ve eski yapılar bir zamanlar burada canlı bir Likya kentinin var olduğunu gösteriyor.
Kekova, denizcilik ve ticaretin yanı sıra stratejik önemiyle de dikkat çekiyordu. Likyalılar bu adayı bir deniz üssü olarak kullanmış ve burada tersaneler inşa etmişlerdi. Kekova'da görülen gemi bağlama taşları ve eski tersane kalıntıları bu bölgenin denizciler için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Mayra'nın derinliklerinde saklı bir kilise. Mayra'nın toprak altına gömülen yapıları arasında yalnızca tiyatro, kaya mezarları ve kent kalıntıları yok. Şehrin hemen yanında yine 6-7 metre toprak altında kalan bir Meryem Ana Kilisesi bulundu. Bir dere yatağının altında kalan bu kilise zamanla çöken toprak ve alüvyonlarla örtülerek Mira gibi yeryüzünden silinmişti. Bu kilisenin keşfi Mira'nın Hristiyanlık tarihi açısından taşıdığı önemi daha da pekiştiriyor. Bilindiği gibi Myra St. Nikolaus'un yaşadığı ve piskoposluk yaptığı bir kentti. Dolayısıyla bu kilise erken Hristiyanlık dönemiyle ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. Myra ve Andriake'nin yeniden doğuşu. Günümüzde arkeologlar Mira'nın gizli tarihini açığa çıkarmaya devam ediyor. Kaya mezarları, kiliseler, su yolları ve Roma döneminden kalma büyük yapılar kazılar ilerledikçe gün yüzüne çıkıyor. Belki de bir gün bu eşsiz şehir tamamen ortaya çıkarıldığında Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olan Myra ve Andriake yeniden tarihin ve denizin kollarında parlayacak. Gizli şehrin izinde Andriake ve Myra'daki yeni keşifler. Günümüz arkeoloji dünyasında Myra ve Andriake hala keşfedilmeyi bekleyen birer zaman kapsülü olarak dikkat çekiyor. Özellikle Andriake'de devam eden kazı çalışmaları bu kadim liman kentinin daha önce bilinmeyen yapıları hakkında yeni ipuçları sunuyor. Gün yüzüne çıkarılan depolar, liman binaları ve ticaret yolları Andriake'nin Likya ve Roma dönemlerindeki stratejik konumunu bir kez daha doğruluyor. Ancak en heyecan verici gelişmelerden biri, uydu görüntüleme teknolojisiyle yapılan ölçümler sonucunda bugünkü Demre'nin altında çok daha geniş bir Myra kalıntısının tespit edilmesi oldu. Yeraltı radarları ve manyetik ölçümler, yalnızca tiyatro ve kaya mezarlarıyla sınırlı olmayan, büyük bir şehir dokusunun hala toprağın altında saklı olduğunu gösteriyor. Toprağın altındaki Myra, geleceğin kazıları. Elde edilen verilere göre, Myra, modern Demre'nin altında geniş bir alana yayılmış durumda. Tespit edilen bu yapılar arasında, anıtsal yollar ve eski şehir planına ait izler, ticaret alanları ve büyük yapılar, muhtemel tapınak kalıntıları, Myra'nın erken Hristiyanlık dönemine ait yeni kiliseler ve dini yapılar, kent su yolları ve altyapı sistemleri gibi önemli buluntular yer alıyor. Ancak bu alanların kazılabilmesi için önemli bir aşama daha var. Myra'nın gün yüzüne çıkarılması için mevcut arazilerin sahipleriyle devletin anlaşmaya varması gerekiyor. Kazı alanının genişletilebilmesi için yürütülen görüşmeler, bu eşsiz kentin yeniden gün yüzüne çıkmasını sağlayacak en kritik adımlardan biri. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Myra'nın bugün bildiğimizden çok daha büyük ve etkileyici bir şehir olduğu kanıtlanabilir. Belki de Likya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Myra, geçmişin gölgelerinden sıyrılarak yeniden tarih sahnesinde parlamaya başlayacak.